Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar nasipse bu videoda sizlerle birlikte bir Spring projesi başlatacağız ve CRUD operasyonlarını yapmaya çalışacağız. Sizlere mümkün mertebe annotation'ları vesaire göstermeye çalışacağım. Bu videoda bir önceki kitap videosu gibi bir ara video olacak. Bu videodan sonra nasipse For Java serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Spring projesi kolayca nasıl başlatılır onu sizlere göstereceğim. Bunun için bir web sitesi ayarlamışlar arkadaşlar. Eğer Google'a Spring Starter yazarsanız zaten ilk sırada çıkıyor. Start Spring IO sitesine girin. Girdikten sonra işte burada projeyi oluştururken neleri seçebileceğinizi, nereleri değiştirebileceğinizi sizlere gösteriyor. Projeyi biz Maven olarak oluşturacağız. Dil olarak Java'yı kullanacağız. Spring Boot versiyonu, istediğiniz versiyonu seçebilirsiniz. Ben default olan 3.4'ü seçeceğim. Onda bir sorun yok. Şimdi gelelim bizim kendimiz değiştirebileceğimiz, yazabileceğimiz yerlere. Şimdi arkadaşlar burada grup yazan kısım işte burası normalde yazılım şirketlerinin ismi olur. Ben şuraya şirket yazayım. Şirket yazayım. Mesela google.com, amazon.com gibi düşünebilirsiniz. Burası şirket ismi olur arkadaşlar. Altındaki artifact ise ürün kısmı olur. Yani sizin yazacağınız projenin ismi esasında burada olur. Şimdi ne olsun bu projemizin adı? CRUD for Spring diyorum. Yani CRUD for Spring bu şekilde kalsın. Tamamdır. Artifact işte bizim burası proje ismimiz olacak. Burada açıklama vesaire yapabilirsiniz. Ancak onları yapmıyorum. Burası zaten Demo Project for Spring Boot yazmış kendi kendine. İstediğiniz açıklamayı vesaire yazabilirsiniz. Onlara ben şimdilik dokunmayacağım. Buradaki package name olarak da package design'i arkadaşlar com.şirket ismi. Dediğim gibi com.google gibi düşünün. Daha sonra proje ismi şeklinde olur. Bu genel kullanımdır. Burası bu şekilde kalsın, değiştirmeyin. Burası bu şekilde kalsın. Şimdi bu jar ve var farkına gelecek olursak arkadaşlar jar'ın kendi içerisinde hazır sunucusu var ve jar özellikle cloud'da vesaire çalışması için çok daha kullanışlı oluyor. Ben şu ana kadar var ile hiç uygulama geliştirmedim. O yüzden var'a dair çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak eğer bir backend projesi geliştiriyorsanız, bu şekilde Spring ile geliştiriyorsanız jar sizin için çok daha profesyonel kullanım alanları sağlayacaktır. Ancak dediğim gibi VAR'a dair şu an için ne yazık ki çok fazla bir bilgim yok. Ancak sanırım eskiden VAR kullanılıyormuş. Neyse o kısma bir şey diyemiyorum. Burada Java versiyonu olarak ben 17'yi seçeceğim. İstediğiniz versiyonu sizler seçebilirsiniz. Ve arkadaşlar burada artık bizim dependencies kısmımıza geldik. Arkadaşlar buradaki dependency'lerden istediğiniz kütüphaneyi projenize ekleyebilirsiniz. Projeyi oluştururken eklemek zorunda değilsiniz. Daha sonra da ekleyebilirsiniz. Ancak ben burada ilk etapta gerekli olan kullanmayı planladığım birkaç kütüphaneyi sizlerle birlikte ekleyeceğim. Zaten ben bir web uygulaması yapacağım için buradaki Spring Web'i buraya ekliyorum. Daha sonra ben, data.jpa'yı kullanacağım. O yüzden buraya jpa'yı ekliyorum. Arkadaşlar bu data.jpa, otomatik olarak tabloları benim, database'imde oluşturmamı vs. sağlayan bir, kütüphane. Çok kullanışlı bir şey. Şimdilik onu oraya yapalım. Kullanırken sizler de görürsünüz. Database olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben H2 database'i kullanacağım. Bu H2 database herhangi bir, ekstra aracı uygulamaya ihtiyaç duymadan uygulamanızın içerisinde bir database oluşturmanızı sağlıyor. Çok kullanışlı. Ben o yüzden şimdilik buraya H2 database yapacağım. İsterseniz buraya MySQL veya PostgreSQL istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Burada başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Şimdi arkadaşlar normalde yardımcı kütüphaneler var. Mesela Validation kütüphanesidir, Lombok'tur. Ondan sonra ya türlü türlü kütüphaneler var. Mesela Spring Security'ler vesaire vesaire. Ancak, bu videodaki amacım sadece CRUD operation'larını göstermek. Bunu yaparken de annotation'ları olabildiğince sizlere açıklamak istiyorum. O yüzden buradaki her şeyi değinmeyeceğim. Değinmem zaten mümkün değil. Çok fazla şey var burada. Eee, Siz ihtiyacınız olan kütüphaneleri buradan bulabilirsiniz. Mesela bu Lombok'ta yani birçok şeyi, nasıl söylesem, mesela constructor'lardır, ondan sonra, constructor'lardır, getter'lardır, setter'lardır birçok şeyi yazmanıza gerek kalmıyor. Ancak Lombok kütüphanesi birçok projede de özellikle hükümet projelerinde sizin kullanmanıza izin verilmeyen kütüphaneler arasında. O yüzden ben tutup da hepsini size göstermeyeceğim ancak istediğiniz kütüphaneyi buradan bulup yapabilirsiniz.
Tamamdır. Şimdilik bu üçü bana yeterli mi? Sanırım aynen. Şimdilik bu üçü bana yeterli. Arkadaşlar bundan sonra generate kısmına tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra burada benim projemi oluşturdu. Arkadaşlar ben indirdiğim projeyi buraya attım. Şimdi buradaki projedeki bu şeyimizi şuraya bir çıkaralım. Çıkardıktan sonra artık benim buradaki zip dosyasına ihtiyacım kalmadı. Arkadaşlar projeyi istediğiniz yere çıkarabilirsiniz. Ben bu şekilde buraya çıkarmış oldum. Siz istediğiniz yere çıkarabilirsiniz. Create for Spring. Buna sağ tıklıyorum. Bunu da açarken, IntelliJ'de açmak istiyorum. O yüzden buraya tıkladım. Şimdi projemizi IntelliJ otomatik olarak açsın. Evet, bu projeye güveniyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bekleyelim Maven kurulsun kendi kendine. Maven'in kurulmasını bekleyelim. Şimdi Maven yavaş yavaş kurulsun. Biz buradan şu Java kısmına evet şurayı ben size açıklayayım. Arkadaşlar biraz önce dediğim gibi şimdi bir şirketin birden fazla projesi olabilir. Birden fazla işte çalışıyor olabilir. O yüzden yaparken com.şirket ismi daha sonra proje ismi olur. Genelde bu hep bu şekilde kullanılır. Sizler de yazacağınız kodları işte burada sizin projenizin isminin altında yazmanız gerekiyor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Yine bu bizim model view ve controller katmanını dizayn etmemiz gerekiyor. Burada model view ve controller için işte şuraya bir entity oluşturalım. Arkadaşlar model katmanını biliyorsunuz. Entity olur, model olur veya Pojo cluster olarak geçiyor. Ben şimdi şuraya bir entity oluşturayım. Daha sonra package design olarak. Şimdi arkadaşlar burada ben şu anda sadece RESTful API geliştireceğim. Sadece RESTful API geliştireceğim için Spring ile View katmanı artık frontend'in alanına giriyor. Benim artık View katmanına ihtiyacım yok. View katmanı işte şuradaki gördüğünüz resources kısmında frontend tarafından geliştirilecek. İster Timeleaf ile ayrı yani direkt bu projenin içerisinde geliştirebilirsiniz. İsterseniz ayrı bir frontend application'ı üretebilirsiniz. Ancak dediğim gibi artık View katmanına benim işim yok. Ben sadece View katmanından benden hangi metotlar istenebilir, hangi endpoint'ler istenebilir onları düşünüp ona göre RESTful API'de o endpoint'lerimi oluşturup gerekli olan, logic işlemlerini servis katmanında yapıp database'den almam gereken bilgiler varsa veya database'e kaydetmem gereken bilgiler varsa onları, RESTful katmanında yapmam gerekiyor. Şimdi burasına entity dedik. Biz şimdi bunun altında bir tane ne oluşturalım? Ya standart bir user oluşturalım. User diye bir class açtım. Şimdi arkadaşlar ben projeme data.jpa ekledim. Data.jpa arka planda Hibernate ile çalışıyor ve sizin oluşturduğunuz class'ların tablosunu otomatik olarak sizin database'inizde oluşturuyor. Şimdi ben önce buraya bir field'lar ekleyeyim. Private string buraya name diyelim. Private string last name şunlara da first name diyelim. First name olsun. Bu arada biz buraya şey yazmadık. Private ben buraya long yazacağım. Long user ID olsun. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi arka planda data buraya başka bir şey de yazalım mı? Şimdi buraya da yine private string bir de e-mail olsun. E-mail de yazdık, tamamdır. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi data.jp arka planda Hibernate'i kullanıyor ve sizin oluşturduğunuz, class'lardan, entity class'larının ilgili tablolarını database'e oluşturuyor. Ancak oluşturması için bizim birtakım annotation'ları kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben buraya direkt entity diye annotation'ımı koyuyorum. Entity. Arkadaşlar ben bunu entity olarak işaretledikten sonra artık database benim artık data.jpa benim bu class'ımın tablosunu database'e oluşturacak. Ancak tablolar oluşturulurken bir primary key denilen bir şey var. Yani öncelikli anahtar gibi bir şey oluyor Türkçesi. Yani database yani bu tablodaki satırların unique bir ID'si oluyor. Yani key oluyor. Benim işte bunu da yine bir annotation ile database'ime bildirmem gerekiyor. Yani data.jp'ye bildirmem gerekiyor. Arkadaşlar bu da ID olarak bunu buraya veriyoruz. Daha sonra ise benim burada
Bu ID'nin değerlerini generate edecek bir sisteme ihtiyacım var. Burada generated value kısmına geldiğimiz zaman da burada strateji kısmına identity mi diyorduk? Bir dakika. Tamam, aynen bu şekilde identity veya auto olarak yapabilirsiniz. Ben şu şekilde identity kısmını seçtim. Arkadaşlar bu ne oluyor? Şimdi ben bir user üreteceğim zaman bunun primary key olduğunu algıladı bu annotation sayesinde. Zaten tablomu bu entity'den dolayı oluşturacak. Bu ID annotation'dan dolayı oluşturacağı primary key yani sırasıyla unique olan ID'yi buradaki user'a verecek. User ID'si kısmına verecek ve oluşturulurken de generated value'yu burada stratejileri var arkadaşlar. Şuraya bir geleyim tekrar. CTRL ve boşluk tuşuna bastığınız zaman burada strateji kısmı var. Yine CTRL ve boşluğa bastığınız zaman hangi stratejiyi kullanabileceğinizi size gösteriyor. Hepsine değinmem mümkün değil. Şimdilik şu şekilde identity kısmını seçiyorum. Bu şu demek oluyor. Sizin ID'nizi sırasıyla 1, 2, 3 vesaire gibisinden unique olarak oluşturuyor. Ancak detaylara giremeyeceğim. Detaylarını siz artık şey yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Şimdi şuraya gelelim. Ben bir de unique olarak e-mail adresini tutmak istiyorum gibi düşünebilirsiniz. Şuraya bir column diyelim. Eee, unique miydi? Aynen unique true yapalım. Şimdi bir de primary key haricinde benim uygulamamda ben herhangi bir şeyi unique olarak saklamak istiyorsam, yani sadece bir kullanıcıya ait bir mail adresi, mesela Caner Ünal isminde bir mail adresi olduğunu varsayın. Bu Caner Ünal mail adresinin caner@ünal.com olduğunu varsayın. Bu caner@ünal.com'un sadece bir kullanıcıya ait olmasını istiyorum. İkinci bir kullanıcı bunu kullanamasın istiyorum. O zaman bu şekilde sütun olarak bunu True'ya çekebilirsiniz ve ikinci bir mail adresi aynı olamaz. Yani çakışmaları engelleyebilirsiniz. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi burada biz bunları oluşturduğumuza göre getter'larını ve setter'larını da oluşturalım. Generate, getter and setter diyorum. Bunları oluşturduk. Bir de constructor'ını oluşturalım. Şuraya bir tane de boş constructor oluşturayım. Ve tamamdır arkadaşlar. Benim entity class'ım hazır. Arkadaşlar normalde burada şuraya ben bir yorum atayım. Burada diğer class'lar arasındaki ilişkileri, buradaki ilişki türleri şey oluyor arkadaşlar. Atıyorum one to one veya one to many eee, veya ne var? Many to one var yine. Many to one ve many to many var. Arkadaşlar burada çok fazla şey var. Yani 4 tane ilişki türü var ve bu ilişkiler bu ilişkilerin düzgün çalışabilmesi için de çok fazla özellikler var. Atıyorum yükleme tipleri var. Eager veya lazy, eee, veya başka ne var? Cascade'ler var. Arkadaşlar burada Hibernate kapsamında aslında Entity class'ında, düzenlenebilecek çok şey var veya özellikle Many to Many'de yine ignore kısımları vesaire var. Arkadaşlar burada Hibernate kısmına çok fazla girmeyeceğim. Benim için şu an önemli olan CRUD operasyonlarını, yani controller, servis ve repository katmanlarını göstermek. Ancak sizler, bu kısımlarda araştırabilirsiniz. Ben nasip olursa, bizim Core Java projemiz bittikten sonra çok büyük, yani olabildiğince geniş kapsamlı ve buradaki gördüğünüz Hibernate'in de hepsini kapsayacak güzel bir proje hazırlamaya çalışacağım. O kısımda bunlara değineceğim ancak bu video kapsamında ne yazık ki onlara değinemeyeceğim. Ancak sizler bu kısımları araştırabilirsiniz. Bizim için şimdilik burası yeterli. Şimdi arkadaşlar bizim entity'miz hazır. Entity'miz hazır olduğuna göre ne yapalım? Şimdi biz bir repository kısmını oluşturalım. Benim burada yine bir repository diye bir package oluşturuyorum. Arkadaşlar dediğim gibi artık benim View katmanım yok. Şimdi Controller katmanım var. Controller katmanını ise ikiye ayıracağım. Controller ve Service diye ikiye ayıracağım. Buraya Controller oluşturuyorum. Burasını da Service diye oluşturuyorum. Yine söylüyorum. Benim önceden controller katmanım sadece lojik işlemlerimi görüyordu. Ancak şu an ben lojik işlemler yapacağım kısmı ikiye ayırdım. Birisine controller dedim. Burada endpoint'lerimi alacağım. Diğerine ise servis katmanını verdim. Esas lojik işlemlerini artık servis katmanında oluşturacağım. Şimdi ben buraya
bir entity oluşturdum ve bu entity'nin repository kısmını ise burada repository katmanın içerisinde interface olarak oluşturmak istiyorum. Burası da ne olsun? User repository olsun. Şimdi arkadaşlar bazı projelerde DAO yani Data Access Object diye kısaltma görebilirsiniz. Yani burasını user repository değil de user DAO olarak görebilirsiniz. Ancak ben zaten Data JPA'yı kullanacağım. O yüzden benim bir DAO oluşturmama yani Data Access Object oluşturmama gerek yok. Zaten Data JPA otomatik olarak bu şeyleri benim için hazırlamış. Ben hazırladığı şeyleri kullanacağım. Eğer ekstra harici olarak herhangi bir şeye ihtiyacım olursa da yine kendim custom olarak metotlarımı üretebilirim. O yüzden ben şimdilik sadece interface olarak user repository oluşturuyorum. Ancak yine söylüyorum sizler isterseniz interface kısmını DAO olarak oluşturup içerisine custom daha sonra override edilecek metotlarınızı yapabilirsiniz. O override edilecek metotları hazırlayıp daha sonra bir class üzerinden de o DAO'yu implement edebilirsiniz. Ancak dediğim gibi ben şu an sadece data.jpg kullanacağım. O yüzden buraya user repository yazıyorum. Şimdi user repository yazdım. Peki ben bunun repository olduğunu Spring'e nasıl söyleyeceğim? Arkadaşlar yine annotation olarak ben buraya repository dersem artık Spring bunun bir repository katmanı olduğunu biliyor. Ancak hangi repository'yi kullanacak? Şimdi onu tanımlayalım. Şimdi ben interface olan bir şeyi buraya implement edeceğim. Pardon. Extend edeceğim. Buraya ben eğer JPA yazarsam JPA repository'yi arkadaşlar burada görüyorum. Şimdi interface olduğu için extend ediyorum. Zaten JPA repository'de bir interface. Şimdi şuraya gelelim. Peki bu bir interface user repository okey ama hangi class'ın hangi entity'nin database işlemlerini kontrol edecek? İşte bunu burada tanımlayacağız. Ben buraya benim entity class'larımdan olan eee, entity class'larımdan hangisini yöneteceğini söylüyorum. Burada arkadaşlar dikkat edin user yazdığım zaman bakın burada Apache Catalina içerisinde başka bir user daha varmış. Burada farklı bir user daha var. Sizin kendi entity user'ınız olduğundan mutlaka ama mutlaka emin olun. Ben şimdi bunu bu şekilde tıkladım. Tıkladıktan sonra size şurada söylemiştim. Bir primary key var ve bu primary key olmak zorunda. Benim buradaki primary key'imin data tipinin ne olduğunu da buraya söylemek zorundayım. Benim oradaki primary key'imin data tipi long. O yüzden ben buraya long'u da yazmış oldum. Arkadaşlar şimdilik repository katmanı bu kadar. Artık bu JPA repository benim database'ime gidecek. Benim database'imde ilgili olan tablomu vesaire oluşturacak. Artık diğer içerisinde hazır metotlar var. Hazır metotları da servis katmanında şimdi birazdan kullanacağız. Şimdi burası bu kadar. Servis katmanına sizlerle birlikte geçelim. Şimdi arkadaşlar Spring'in güzel çalışabilmesi için bir atıyorum user service diye bir interface oluşturuluyor. Daha sonra bu interface'i user service IMPL yani implement etmenin kısaltması olarak IMPL olarak oluşturuluyor. Şimdi normalde sizin interface oluşturmanıza gerek kalmadan direkt olarak class'ınızı oluşturup o class'ın içerisinde metotlarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde de Spring çalışıyor. Ancak Spring'in daha verimli, daha güzel çalışabilmesi için bu interface katmanını mutlaka ama mutlaka oluşturmaya gayret edin. Tam olarak teknik olayını, arka planını size açıklayamıyorum. Ne yazık ki ben de açıkçası bilmiyorum tam olarak arka planını ancak bildiğim kadarıyla Spring'in tam verimli çalışabilmesi için sizin önce interface kısmını oluşturup daha sonra bu interface'i implement etmeniz gerekiyor. Özellikle şimdi bu Spring arka planda çalışırken uygulamanın düzgün çalışabilmesi için gerekli olan bean'leri veya objeleri üretirken servis katmanında özellikle interface olduğu zaman daha verimli çalışıyormuş. Ancak dediğim gibi teknik kısmını size ne yazık ki şimdilik açıklayamıyorum. Şimdilik ben buraya ne yazıyorum? User service olarak interface'imi burada oluşturdum. Şimdilik içerisinde herhangi bir şey yok ancak sorun değil. Şimdi ne yapalım? Bir de buraya bir class oluşturacağız. User service impl yazıyorum. Yani implement edeceğimi gösterdiğim için buraya user service impl yazıyorum. Ve arkadaşlar bu bir servis klası. Servis klası olduğunu da ben burada buraya servis yazarak belli ediyorum. Tamam, peki ne yapacağız? Implement edeceğiz. Neyi implement edeceğiz? Bizim biraz önce oluşturduğumuz bu bu user servisi burada implement edeceğiz.
Tamamdır. Peki ne oluyordu? Arkadaşlar şimdi benim controller katmanım servis katmanımla konuşacak. Servis katmanım da repository katmanımla konuşacak. Şimdi bunlar birbiriyle konuşacak. O yüzden benim şu anda burada user repository katmanından bir instance'a ihtiyacım var. Arkadaşlar ben buraya bir tane final oluşturayım. Private final, user repository diyorum. User repository. Şimdi, ben buraya final dediğim için buna bir tanımlama yapmam ya da bir constructor'ın içerisinde bunu oluşturmam gerekiyor. Generate constructor'ı bunun içerisinde oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar Spring'in, bu field'dan sadece bir tane obje üretip aslında interface'ten obje üretilemez. Ancak, eee, işte Spring bunu bir şekilde kendi arka planda ayarlıyor. Bunun düzgün bir şekilde üretilip arka planda çalışmasını sağlamak için bir tane auto-wired diye annotation'ımız var. Arkadaşlar bunu yaptığımız zaman Spring bu field'dan bir tane, dediğim gibi nesne üretiyor, obje üretiyor ve bu objeyi kendi artık arka planda saklıyor ve sadece tüm uygulamada bir tane user repository nesnesi olmuş oluyor. Ancak şimdi arkadaşlar bu auto-wired'in 2 tür kullanımı var. Birinci tür kullanım direkt olarak field'in üzerine yazabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz ancak hatta 3 tür kullanım var, özür diliyorum. Auto-wired'in 3 tür kullanımı var. Birincisi bu şekilde field'in üzerine yazabilirsiniz. Field'in üzerine yazıp auto-wired edebilirsiniz. O zaman constructor'a ihtiyacınız yok. Ben buraya final yazdığım için constructor, oluşturttu bana. Hatta bakın şu final'ı sileyim, şunu da sileyim. Bakın sildiğim zaman herhangi bir sorun yok. Bu şekilde de kullanılabilir ancak ben bilerek final yapıyorum. Hani sadece bir tane üretildiğinden de emin olmak istiyorum. O yüzden buraya final yaptım, ve constructor yaptım. İkinci tür kullanım ise burada field'ın tepesinde değil de constructor'ın tepesinde kullanımdır. Arkadaşlar en iyi tavsiye edilen, en güvenli, eee, yani kullanım şekli budur. Siz yukarıya field'ı yazarsanız field'ların hepsini constructor'ın içerisine atarsınız ve auto-wired annotation'ını constructor'ın tepesinde kullanabilirsiniz. Üçüncü tür kullanımda set, metodu ile kullanımdır. Ancak onu şu anlık göstermeye gerek yok. En çok kullanılan ya field'ın tepesinde auto-wired'ı görürsünüz ya da constructor'ın tepesinde görürsünüz. Üçüncü durumda dediğim gibi set metodu üzerinde olur. Ancak en çok tavsiye edilen kullanım şekli budur. Sizlerden de bu şekilde kullanmaya alışmanızı tavsiye ederim. Tamamdır. Bunu da buraya, injection yaptığımıza göre şimdi artık controller katmanına gidebiliriz. Controller katmanına da geliyorum. Buraya user controller diyorum. Şimdi arkadaşlar bunun controller olduğunu şimdi 2 tür controller var. Bir tanesi normal controller, bir tanesi de REST controller. Şimdi ben REST API inşa edeceğim. O yüzden buraya REST controller diyorum. Şimdi arkadaşlar bu REST controller'da da benim request'leri yani gelen talepleri map'lemem gerekiyor. Yani user için olanları buraya atıyorum, Total Management projesinden, varsayalım. Otel için, room için olanları başka bir room controller'a, veya atıyorum customer için olanları başka bir customer controller'a, map'lemeniz gerekiyor. O yüzden şurada da request mapping diye bir annotation'ımız var. Buraya geldiğimiz zaman pardon, burada ne oldu? Request mapping. Şimdi arkadaşlar API kısmında RESTful API yaparken mümkün mertebe ilk kullanacağınız, slash'tan sonra kullanacağınız ilk ifade API olsun. Daha sonra mapleyeceğiniz ifade olsun. Ben buraya API user yazdım. API yazdığım zaman ben artık bunun backend tarafında olduğunu da bir noktada belli etmiş oldum. Şimdi ne yapalım? Artık servis katmanının da controller katmanında injection'ını yapacağız. Private, final yapıyorum yine. Şimdi benim burada bir user servisim var, bir de user service implement'im var arkadaşlar. Ben burada user service'i buraya injection yapacağım. Yani yine interface'ime injection yapacağım. User service diyorum. Yine buraya user service diyorum. Final dediğim için yine bana bir constructor ürettirecek ya da değer atamamı isteyecek. Ben burada constructor'ımı üretiyorum. Tamam, ürettikten sonra bir gitti. Ve ne yapıyorum artık buraya? Ben buraya auto-wired diye annotation'ımı kullanmış oldum. Arkadaşlar şu ana kadar ne yaptım? Entity'mi oluşturdum. Entity'mi saklayacağım database'im için interface'imi oluşturdum. Tepesine, repository annotation'ını kullandım. Buraya JPA repository'yi extend ettim. Hangi,
class'ı yöneteceğini ve o class'ın primary key'inin data tipini buraya yazdım. Yazdıktan sonra bu repository servis katmanıyla konuşacağı için buraya ilk başta interface olarak servisi oluşturdum. Daha sonra buraya geldim. Servis olarak eee, normal implement olan class'ımı oluşturdum ve tepesine implement olarak user servisi burada implement ettim. Injection işlemini yaptım. Injection işleminde dediğim gibi auto-wired'ı constructor'ın tepesine yazdım. Daha sonra controller katmanına geldim. Controller katmanında da yine REST controller request mapping yaptım. Ve bu kadar. Şimdi arkadaşlar injection işlemlerimiz tamam. Şimdi CRUD işlemlerimize başlayabiliriz. İlk başta isterseniz create'den başlayalım. Arkadaşlar create işlemleri için burada bizim post mapping isminde bir annotation'ımız var. Buraya post mapping kısmına geliyorum. Geldikten sonra buraya ben save diyeyim. Tamamdır. Save diyeyim. Arkadaşlar şu an bu ne oldu biliyor musunuz? Localhost 8080 zaten uygulamamız default olarak 8080'de çalışacak. 8080 daha sonra API, daha sonra user, daha sonra save olacak. Hatta bir dakika ben bunu şuraya yazayım. HTTP olacak. Bir nokta üst üste şu şekilde localhost 8080 daha sonra bunun üzerine API, daha sonra user, daha sonra ise save. Tamamdır. Bu şekilde olması lazım. Tamamdır. Şimdi bu şekilde annotation'ımı tanımlamış oldum. Arkadaşlar annotation'ımı tanımladıktan sonra buraya access modifier olarak public yazıyorum ve metot yaparken ne yapıyorduk? İki tür metodumuz vardı. Biri void metot, diğeri ise return'lü olan bir metot. Arkadaşlar siz burada frontend tarafına ne return edecekseniz onu yapabilirsiniz. Ancak genel kullanımda derken şu şekilde Java'nın içerisinde, Spring'in içerisinde bir response entity diye response entity neredesin? Heh, burada. Response entity diye bir class var. Siz genelde response entity'nin içerisinde HTTP kodlarıyla birlikte atıyorum success veya hata kodları ile birlikte gönderebilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Bir user save edeceğim. User save ettikten sonra isterseniz burada string olarak user başarıyla kayıt edildi diye return edin. İsterseniz ne olsun? Direkt user'ı return edin. Direkt objeyi yollayın frontend'e. Artık sizin taskinizde ne varsa, sizden ne isteniliyorsa arkadaşlar bunu burada return edebilirsiniz. Hatta response entity'ye bile ihtiyacınız yok. İstiyorsanız direkt burada İsterseniz direkt burada user response olarak yollayın. Hiç fark etmiyor. Ancak ben size burada response entity'yi göstereceğim. Response entity üzerinden neyi yollayalım? Hatta burada user'ı yollayalım. Direkt burada user'ı gönderelim. Tamamdır. Benim burada ne yapmam lazım? Bir return type'ını yazdıktan sonra metodumun ismini yazmam lazım. Save user diye metod ismini yazıyorum. Metot parantezini açtım kapadım. Şimdilik şurayı bu şekilde yaptım. Ancak bu metot parantezi kısmına gelelim. Şimdi arkadaşlar bana frontend'den bilgi gelecek. Frontend'den bilgi gelecek ve ben ona göre kullanıcıyı database'ime kaydedeceğim. Arkadaşlar burada da bunun için request pardon. Arkadaşlar mikrofonun dolayı klavyeyi göremiyorum. Bazen öyle olabiliyor. Tamam, request body yazıyorum. Request body yazdıktan sonra yani request talebin body'sinde ne var? Arkadaşlar işte burada bizim burada user'ımız var ya. Eğer ki sizinki çok basit bir proje ise ve güvenlik şu bu önemli değil. Sadece atıyorum bir öğrenci projesi yapıyorsanız direkt buraya user'dan bir tane işte atıyorum user gibisinden böyle bir request body alabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Frontend'den size buradaki bu user'ın field'larından tanımlı olan bir obje gelecek. Siz bu objeyi burada parametre olarak alacaksınız. Bunu yollamakla yükümlü olan frontend developer arkadaşlar ve siz daha sonra ne yapacaksınız? Bunu servis katmanı aracılığıyla da repository katmanına kayıt edeceksiniz. Ancak ben size biraz daha profesyonel kullanımı göstereyim. DTO'ların kullanımını göstereyim. Ve siz DTO kullanımını da bu video ile öğrenmeye başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar entity katmanının gidip gelebileceği lokasyon servis ile repository arasındadır. Yani controller katmanı ve frontend katmanına siz direkt olarak user yani entity class'ınızı asla ama asla göndermeyin. Şimdi bakın ben şuraya bakıyorum. Şimdi benim burada neyim var? User ID, first name, last name, email var. Hatta biz aslında buraya bir de private olarak password'u koyabiliriz.
private string password diye ekliyorum bunu buraya. Ekledikten sonra şuraya da bir password'un hemen bir getirini setter'ını oluşturayım. Eee, buraya da bir hemen oluşturalım. Daha sonra açıklamaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar benim elimde bu şekilde user var. Eğer ki ben user'ın tüm bilgilerini burada controller katmanında, burada response entity'nin içerisine veya hiç fark etmez response entity'siz bir şekilde frontend katmanına yollarsam ne oluyor? O zaman benim buradaki password'um da gidecek. Ancak benden istenilen testte sadece belki user'ın ismini isteyecekler veya sadece soy ismini isteyecekler veya sadece atıyorum e-mail istenecek. O yüzden ve şimdi siz kullanıcıdan da bilgi alırken ne yapacaksınız? Burada kullanıcıdan bilgi alırken burada user ID kısmında, kullanıcı ID bilemez. Database'e kayıt ederken burada hangi bilgi olması gerektiğini bilemez. User bana neyi verecek? İsmini, soy ismini, şifresini ve mailini verecek. O yüzden benim kullanıcıdan şurada, frontend tarafından 0 değerini taşıyan bir user ID bu şekilde wrapper class'lardan oluşan bir user ID taşımama da gerek yok. Onun için benim burada ne yapmam lazım? İhtiyacım olan, kadar bilgiyi frontend'den backend'e getiren ve backend'den de yine frontend'e gönderen DTO yani Data Transfer Objeleri üretmem gerekiyor. Custom bir şekilde üretmem gerekiyor. Arkadaşlar istediğiniz kadar Data Transfer Objesi üretebilirsiniz. İstiyorsanız sadece first name'i taşıyan, istiyorsanız sadece password'u taşıyan, istiyorsanız bu class'ın 2 field'ını, 3 field'ını istediğiniz kombinasyonlara sahip, DTO'ları üretebilirsiniz arkadaşlar. DTO üretip bu şekilde kullanmak çok daha kullanışlı olacaktır. Şimdi projenin içerisinde ben burada DTO'ları üreteceğim bir package oluşturacağım. Package'in ismine, ne diyebilirsiniz? Yani DTO diyelim direkt. DTO'ları oluşturan şu şekilde DTO diye bir package, oluşturdum. Bunun içerisine ise 2 tane class oluşturacağım. Benim user için 2 tür DTO ihtiyacım var arkadaşlar. Bir request'ler için DTO ihtiyacım var. Bir de response'lar için olan bir DTO'ya ihtiyacım var. User, request, DTO diyorum. DTO olduğunda bu şekilde açıklamış oldum. Bir de response'lar için DTO ihtiyacım var. User, response, DTO olarak bunu da bu şekilde oluşturdum. Şimdi field'larını oluşturalım. Bu user request kısmını şu şekilde yana alayım. Yana aldıktan sonra arkadaşlar buradaki gördüğünüz ifadelerde mesela user ID benim kullanıcıdan almama gerek yok. Ben şuradaki şu 4 field'dan oluşan bir tane DTO'mu burada almış oldum. Şimdi arkadaşlar bunları buradan aldığımıza göre artık ben yine bunların bir getter'ini setter'ını oluşturayım hızlıca. Getter and setter constructor'larını da oluşturuyorum. Arkadaşlar bu constructor'ları vesaire bu şekilde oluşturmak istemiyorsanız Lombok kütüphanesini kullanabilirsiniz. Ancak bu şekilde default olarak yani kendiniz, manuel olarak oluşturmaya alışın diye tavsiye ederim. Çünkü birçok, projede Lombok tarzında hazır olan kütüphaneleri kullanmanıza izin verilmiyor. Aklınızda bulunsun. Tamamdır, ben bu şekilde request DTO'mu oluşturmuş oldum. Bir de response için bir şey oluşturalım. Response'u da buraya alıyorum. Bunu da burada bu şekilde oluşturduktan sonra yine getter'ini set'ini oluşturacağım. Ancak şimdi burada, response olarak neyi vereyim? Mesela ne olsun? Burada password'unu response olarak vermeyeyim. Password'u response olarak verilmesin. İsmi, soy ismi ve mail adresi olsun. Bakın burada kullanıcıdan alırken ne yaptım? İsim, soy isim, mail ve şifresini aldım. Response olarak verirken de şimdi normalde Spring Security katmanında sizin burada aldığınız bu password hashlenecek ve şifreli bir şekilde database'e kayıt edilecek. Yani siz dahi yani bu uygulamayı geliştirseniz dahi siz dahi şifrenin ne olduğunu göremeyeceksiniz. Otomatik olarak Spring onu halledecek arka planda. Ancak Spring Security'ye bu projede girmeyeceğiz. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Kayıt ederken de kullanıcıdan password'unu aldım. Database'ime bunu şifrelenmiş, hashlenmiş bir şekilde kayıt ettim ve ben bunu frontend katmanına göndermiyorum. Göndermek için de ne yaptım? İsmini, soy ismini ve mail adresini bu şekilde yazdım. Yazdıktan sonra buraya geliyorum. Yine getir ve setter'ını oluşturalım. Yine buraya generate constructor'larını da oluşturalım. Tamamdır. Constructor'larını da oluşturmuş oldum. Şimdi arkadaşlar
Umarım bu response ve request katmanı anlaşılmıştır. Gereksiz bilgileri frontend'e yollamak için, hatta güvenlik açısından önemli olan bilgileri yollamamak için burada response ve request olarak 2 DTO oluşturduk. Bu DTO'larla amacım dataları, bilgileri gerektiği kadarını frontend'e taşımak, gerektiği kadarını kullanıcıdan frontend katmanında almak. Amacım bu. Profesyonel hayatta da zaten genel olarak hep DTO'larla çalışırsınız. Şimdi umarım anlatabildiğimi zannediyorum. Şimdi şu controller katmanına geri gelelim. Ben ne demiştim burada? Request kısmını ben artık bu request DTO ile alacağım. O zaman ben buraya user değil, user user request DTO yazıyorum. Buraya da user request DTO olarak oluşturayım. Tamamdır. Şimdi oluşturacağım. Ben burada endpoint'imi aldım arkadaşlar. Aldıktan sonra artık logic işlemlerini burada değil servis katmanında yapmam gerekiyor. Servis katmanı için ben buraya user servisi oluşturdum. Injection yapmıştım. User service nokta save. Peki neyi save edecek? İşte bizim burada gördüğümüz bu user request'ten gelen bilgilerle bir obje üretecek, user üretecek ve bunu benim database'ime kayıt edecek. Ben bunu buraya bu şekilde veriyorum. Verdikten sonra bunun bana ne return etmesini istiyorum? Ben frontend katmanına response olarak kullanıcının işte şuradaki oluşturduğum bilgilerini return edeceğim. O zaman ben bunun bana user response DTO'lardan bir adet user response DTO return etmesini istiyorum. Hatırlarsanız metotları oluştururken bu şekilde varmış gibi yazıyordum. Daha sonra otomatik olarak oluşturuyordum. Şimdi burayı tamamlayalım. Daha sonra servis katmanına geçelim. Şimdi arkadaşlar bu return'lü bir metot. Benim response entity return etmem gerekiyor. Buraya return diyorum. İki tür return edebilirsiniz burada. Bir new response entity deyip bir şekilde bir body oluşturup ve user biz buraya user yazmışız, artık burası user değil. Ne oldu? User response DTO oldu. Tamamdır. Şimdi ben bu durumda ne yapacağım? Bir user response DTO bir de HTTP status kodunu burada gönderebilirim. Ben burada şuraya new response entity diyorum. Buraya user response DTO virgül HTTP status kodlarından da nokta dediğim zaman arkadaşlar burada tüm HTTP status kodlarını görebilirsiniz. Hepsini tek tek inceleyebilirsiniz ancak burada yanlış hatırlamıyorsam ok metodu direkt HTTP status 200 kodu yolluyordu. Yani işlem başarıyla tamamlandı gibisinden işlemi yolluyordu. Tamamdır, ben burada bunu bu şekilde tasarladım. Return olarak da frontend tarafına response entity ile bunu yollamış oldum. Bunun bir farklı gönderme şekli daha vardı. Bir dakika, onu da yapalım. O nasıldı? Şöyle bir dakika, response entity nokta okey miydi? Aynen. Bu şekilde buna da response DTO dersem tamamdır. Arkadaşlar bu ok metodu ise direkt 200 koduyla gönderen bir metot. Ancak şu kullanım biraz daha rahatlık sağlıyor. Çünkü siz her seferinde şuradaki HTTP statüsü kendiniz değiştirebilirsiniz. Tamamdır. Bunu böyle yaptıktan sonra artık ben save metodumu oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar ben burada fark ettiyseniz user service katmanında interface'imi injection yaptım. O yüzden ben buraya gelip save metoduna gel dostum. Create metot dediğim zaman ilk başta gidecek benim bu interface'imin içerisinde bu metodu abstract olarak oluşturacak. Daha sonra ne yapacağım? Bu implement class'ına geleceğim. Artık ben orada oluşturduğum o metodumu burada implement etmek zorundayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burayı biraz açalım. Şimdi ben user request aldım kullanıcıdan. Bu user request'i user'a dönüştürmem gerekiyor. User request'i user'a dönüştüreceğim. Daha sonra ise database'ime bunu user olarak kayıt etmem gerekiyor. Bu noktada map'lemem, yani dönüştürmem gerekiyor. Arkadaşlar bu map işlemleri için de şurada ben bir map diye bir package daha oluşturayım. Map package, yani dönüştürme package'i oluşturacağım. Bunun içerisinde de yine bir user mapper diye bir class oluşturayım. Tamamdır. User mapper diye bir class oluşturdum. Şimdi arkadaşlar user mapper'ı burada oluşturduk ancak Spring'in bu user mapper'ın bir objesini oluşturabilmesi ve kendi iç işleyişinde saklayabilmesi için burada component olarak bunu işaretliyorum. Bunu component olarak işaretledikten sonra Spring buradan bir obje üretecek, bu class'tan bir obje üretecek ve objesini kendi sisteminde saklayacak. Şimdi şuraya gelelim.
Bunu burada kullanabilmek için private final user mapper diyorum. Yine user mapper diyorum. Final dediğim için bunu constructor'a atıyorum. Constructor'a bunu buraya attım. Bunu buraya atadıktan sonra ne oldu? Artık yani bakın arkadaşlar burada şeye dikkat edin. Bahsetmiştim ya. Her bir field içinde auto kullanabilirsiniz yoksa ya da direkt constructor üzerinde de kullanabilirsiniz demiştim. Bu kullanımda sadece bir kere auto yapıyorsunuz. Her seferinde auto yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu kullanım çok daha kullanışlı oluyor. O yüzden böyle yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi buraya geldik. Benim ne yapmam gerekiyor? Buradaki bu user request'i benim entity olan user'a dönüştürmem gerekiyor ve dönüştürürken de buradaki user mapper'ı kullanacağım. Arkadaşlar bunu yapabilmek için ne yapıyorum? User mapper. Buradaki metod isminin okunabilir, anlaşılabilir olması lazım. Ne diyorum? User request ya da şöyle de söyleyelim. Map user request to user diyelim. Map user request to user. Bu parametre olarak bunu veriyorum. Peki bu metot bana ne yapacak işlemi yaptıktan sonra? Bana bir user return etsin diyorum. Burada class'ımı import edeceğim. Arkadaşlar şeye dikkat edin. Bu tarz user gibisinden çok kullanılan class'lar var ise nereden import ettiğinize, hangi class'ınızı import ettiğinize dikkat edin. Bakın ben kendi entity package'ımın içerisindeki user'ı import ediyorum. Buna çok dikkat edin yoksa ileride hatalar alabilirsiniz. Tamam bunun üzerine geliyorum. Create method diyorum. Burada boş bir tane metodumu oluşturdum. Ben burada ne yapacağım? Bir adet user üreteceğim. User eşittir new user boş bir user üretiyorum. Daha sonra bunun ilgili yerlerini set edeceğim. Password'u nereden gelecek? User request get password. Daha sonra yine user nokta set ID'sini set etmeyeceğiz. ID'sini data.jp'ye kendisi halledecek. Last name'ini nereden alıyoruz? User request get last name. Yine user nokta set first name'ini de yine user request nokta first name. User nokta set neyi kaldı? E-mail'i kaldı sanırım. Aynen. E-mail'i kaldı. E-mail'de user request nokta e-mail diyorum. Daha sonra return bu user'ı yolluyorum. Şimdi arkadaşlar burada normalde Spring Security katmanında siz aslında bu şeyi password'u hashlerseniz yani şifreli bir şekilde database'e kayıt edersiniz. Hatta uygulamayı siz geliştirseniz dahi database'de kullanıcının şifresini sizler dahi göremezsiniz. Ancak Spring Security olmadığı için şimdilik burayı bu şekilde direkt setlemiş oluyorum. Tamamdır. Bunu böyle yaptıktan sonra buraya gelelim. Tamam benim elimde şu an artık database'e kayıt edebileceğim bir user var. Bu user'ın ID'sini setlemedim. Yani bu user'ın ID'si 0 şu anda veya null. Ben burada şey kullandığım için nerede? User'ın içerisinde ben burada long kullandığım için default olarak null oldu. Data.jp zaten null veya 0 durumunda otomatik kendi ID üretecek ve bu ID'yi benim database'ime kayıt ederken kullanacak. Tamamdır. Şimdi database'imize kayıt edelim. User repository nokta save diyorum ve bunun içerisine artık entity'mi verebilirim. Verdikten sonra arkadaşlar bu bana database'e objemi kaydedecek ve kayıt edilmiş objenin ID'si ile birlikte bana verecek. Yani bana geri bir user return edecek. Ben buna kaydedilmiş user diyelim. Saved user olsun. Bunu bu şekilde kaydedilmiş user olarak almış oldum. Peki ben ne yapacağım? Database'e kaydettim ve elimde artık ID'si olan, database ID kayıt numarası olan bir user var. Ben bu user'ı da frontend katmanına gönderemem. Nasıl ben frontend katmanından request aldıysam frontend katmanına da bir response yollamam ve benim bu response'u hazırlamam gerekiyor. Bunun için de yine burada gördüğünüz gibi mapper mantığını kullanacağız. O zaman ne yapıyorum? User mapper nokta map user to user response diyorum. Bunu dedikten sonra bunun içerisine neyi vereceğim? İşte benim buradaki bu kaydettiğim user'ımı vereceğim. Peki bu metodun bana ne return etmesini istiyorum? Bana bir response return edecek. User response DTO diyorum. User response DTO tamamdır. Bunu buraya verdikten sonra Mapper katmanına gidebilirim. Buraya geldikten sonra arkadaşlar burada nasıl request'i benim entity'me döndürdüysem burada da elimdeki entity'yi bir response'a döndüreceğim. O yüzden burada benim bir tane boş bir user response DTO oluşturmam gerekiyor. User response DTO eşittir new diyorum.
Arkadaşlar normalde burada siz lambda expression'ı da kullanabilirsiniz. Yani lambda ile daha kısa bir şekilde de oluşturabilirsiniz ancak lambdayı da işin içine katıp da daha da karıştırmak istemiyorum. O yüzden şu an çok basit haliyle ilerlemeye çalışıyorum. Ancak isterseniz lambda expression'ı da burada kullanabilirsiniz. Buraya set diyorum. Last name bu nereden gelecek? Kayıt edilmiş user'dan gelecek. State user last name. User response detail set. E-mail olsun. Bu da yine state user'dan gelecek. Yine user response detail nokta set first name. Tamam bu da yine saved user'dan gelecek. Tamamdır. Bunu oluşturduğuma göre artık ne yapacağım? Bunu return edebilirim. Tamamdır arkadaşlar. Benim entity'mi de burada 3 field'dan oluşan response detail'e dönüştürdüm. Dönüştürdüğüme göre artık bunu yolladım. Bu nereden çağrılmıştı? Bunu buradan çağırmıştık. Artık biz bunu hazırladığımıza göre biz bunu burada return edebiliriz. Bunu bu şekilde de yazabilirsiniz ya da şöyle de yazabilirsiniz. Bunu ben bir yorum alayım. Ee, Sen şöyle return diyelim. Bunu bu şekilde de yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi yazın arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Tamamdır. Şimdi ne yaptığımızı çok hızlıca özetleyelim. Daha sonra diğerlerine geçelim. Ama bu videoda yine bayağı uzun olacak. Yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar kullanıcıdan user request DTO ile ihtiyacım olan kadar bilgiyi aldım. Ve bunu benim database'ime kaydetmem ve lojik işlemleri yapmam gerekiyor. O yüzden servis katmanına geçtim. Servis katmanını ilk başta interface ile oluşturduğum için ben buraya tıkladığım zaman benim ilk başta interface'imde bir abstract metot oluşturdu. Daha sonra ben bu interface'i implement ettiğim için bu abstract metodu burada override ettim. Override ettim ve elimde request DTO'lu bir parametre alan ve response DTO return etmesi gereken bir metodum var. Şimdi ben ne yapacağım? Elimde bir request var. Bunu entity'ye dönüştürüp database'ime kayıt etmem gerekiyor. O yüzden user mapper isimli başka bir class oluşturdum. Mapleme işlemlerimi o class'ın içerisinde yapacağım. Bu class'a geldikten sonra e, bu class'ın komponentinin oluşması için tepesine component annotation'ını koydum ve ilgili metodumu burada yaptım. Burada request'i benim entity'me dönüştürdüm. Daha sonra dönüştürdükten sonra bunu return ettim. Geldim tekrar buraya. Benim elimde şu anda hazır bir database'e kayıt edilebilir user olduğu için bunu database'ime kayıt ettim. Arkadaşlar bu save metodu save yani kaydet veya update et gibi çalışıyor. Şu şekilde eğer ki kayıt edilecek objenin id'si null veya 0 ise yani database'e kaydederken ne yapıyor? Kendi id'sini generate ediyor ve database'e kayıt ediyor. Ancak id'si null veya 0 değil ise o zaman ne yapıyor? Database'deki o ilgili datayı update ediyor. O yüzden bu save metodunu save veya işte update gibisinden düşünebilirsiniz. Tamam kaydettikten veya update edildikten sonra ne yapıyor? Sana kaydedilmiş veya update edilmiş olan bilgiyi veriyor. Ben bunu aldım. Aldıktan sonra ne yapmam gerekiyor? Artık benim elimde bir entity var. Ben bu entity'yi de kullanıcıya geri return edemem. Edemeyeceğime göre ne yapacağım? Bu entity'yi de bir response DTO'ya dönüştürmem lazım. Bunu da yine mapper klasında yapmak istiyorum. Bu şekilde map user to user response diye metodumu da oluşturdum. 5 field'lı olan entity'mi veriyorum ve 3 field'lı olan response DTO'ma dönüştürüyorum. Ve bu DTO'yu return ettikten sonra artık ben bunu kullanıcıya bu şekilde return ediyorum. Bu metot nereden çağrılmıştı? Bu metot benim buradaki controller katmanından çağrıldı. Controller katmanında artık elimde bir response DTO var. Bunu bu şekilde return new response DTO olarak return edebilirsiniz. Burada hem return edilecek objeyi hem de HTTP status kodunu da verebilirsiniz. Arkadaşlar save metodu bu kadar. Burada post mapping'i de göstermiş oldum size. Şimdi bir de sizlere şimdi create hallettik. Read yani get mapping ile olan get mapping annotation'ı ve get mapping'i göstereyim. Şimdi yine public diyorum. Ne yapacağım? Bu sefer tüm user'ları return edebileceğim bir şey olsun. Tüm user'ları return edebileceğim, yani tüm user bilgilerini return edebileceğim bir response entity yapmak istiyorum. Buraya response entity diyorum. Şimdi bir liste yollayacağım için bakın bu elmas içerisinde ne return edeceğimi yazıyorum. Ben bir liste return edeceğim. O yüzden buraya list diyorum ve listinde bir elması var ona dikkat. Bunun içerisine ne yollayacağım? User response'ları yollayacağım. O yüzden buraya
user response DTO yazıyorum. Yazdıktan sonra ne yapalım? Get all user info yazayım. Tamam, get all user info şeklinde yazdım. Yazdıktan sonra metot parantezini aç kapa, bunu aç kapa. Şimdi arkadaşlar burada bir parametre vermedim çünkü zaten tüm user'ları istiyorum. Yani herhangi bir parametre ihtiyacım yok. O yüzden parametresiz bir şey yazmış oldum. Tamam, ben bunu nereden alacağım? Yine servis katmanından alacağım. User service get all user info diye. Info diye yine metodumu oluşturdum. Buraya yine ben bir return'ümü oluşturayım. Return response entity'nin içerisine, hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu ben OK diyeyim. Bu metodu yine şuradaki gibi bir şey response oluşturmayalım. Bu metodu tak buradan alıyorum. Bunun içerisine koyuyorum. Bunu da bu şekilde oluşturalım. Hiç fark etmiyor. Ha, şu şekilde response edeceğin şeyi hazırlamışsın ve hazırladığın objeyi buraya vermişsin. Ha, direkt o objeyi buraya yazmışsın. Aynı şey, hiç fark etmiyor. Bu kullanımını da göstermiş olalım burada. Üzerine geliyorum. Ne yapacağım? Önce benim interface'imin içerisinde abstract metodumu oluşturdum. Daha sonra bunu implement etmem gerekiyor. Buraya geliyorum. Implement deyince metodumu override etmem gerekiyor. Tamamdır. Şimdi buraya geldim. Şimdi arkadaşlar benim database'den tüm bilgileri almam gerekiyor. User repository nokta find all. Aynen. Find all dediğim zaman bakın burada ne oluyor? Find all dediğim zaman list olarak bana tüm user'ları veriyor. Ancak ben ne yapamam? Tüm user'ları frontend'e yollayamam. Yine mapleme yapmam gerekecek. Find all dedim. Bana tüm user'ları bu liste olarak verdi. List elması aç kapa. Bunun içerisine user'ı verelim. User list diyelim, tamamdır. Bana bu şekilde tüm user'ları verdi. Benim ne yapmam lazım? Yine map'lemem lazım. Ya stream'i aslında burada kullanıp yapabiliriz ama yok, gerek yok. Hiç karıştırmayayım. Ben yine manuel olarak map'lemeyi size göstermiş olayım. User mapper nokta yine yazıyorum. Map user list to user response list diyorum. Tamamdır. Bunu oluşturduktan sonra şuradaki şu user listimi buna vereyim. Tamamdır. Peki bu bana ne return etsin? Bakın ben burada böyle bir şey return etmem gerekiyor, öyle değil mi? Bu bana işte böyle bir şey return etsin. Pardon, şunun başındaki L'yi almamışız. Sen gel şöyle. Burada user response DTO list gibisinden bir şey return etsin. Arkadaşlar metodun isminin uzun olması önemli değil. Yeter ki açıklayıcı bir metod olsun. İstediği kadar uzun olsun. Hiç önemli değil. Map user list to user response list. Tamamdır. Üzerine geliyorum. Bunu burada şey yaptım, oluşturdum. Oluşturduktan sonra ne yapmam lazım? Benim user list oluşturup bunu return etmem gerekiyor. Yine ben bunu burada oluşturacağım. User response DTO list diyorum, eşittir new array list oluşturacağım bir tane. Daha sonra ne yapacağım? Bir for each ile arkadaşlar şuradaki user listimi gezeyim. Şimdi bu bir user diyeyim. Sen şu şekilde gel. Geldikten sonra ne yapacağım? Bir dakika. Aslında şey yapmam gerekiyor. Şu metodu burada kullanabilirim. User response'a döndüreceğim. Zaten burada hazır metodum var. Bu da bana zaten user response DTO veriyor. O zaman ben şunu yapabilirim. Şu metodu kullanayım direkt. Ben gel şuraya. Bunun içerisine zaten şu user'ı verirsem bana zaten user response DTO verecek. Tamam, bunu da aslında şöyle yapabilirim. User response DTO list nokta add. Hatta sen de şuradan şöyle gel. Şu şekilde yapalım. Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra sen gel şuraya. Evet, şu an biraz hızlı gittim. Farkındayım. Şimdi açıklayacağım. Tamamdır. Şimdi açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle ki benim elimde bir user DTO listim var. Ben bu user DTO listi user'a dönüştürmem gerekiyor. Pardon, özür diliyorum. Benim elimde bir user list var. Bu user listi user DTO liste dönüştürmem gerekiyor. Metodumu burada bu şekilde hazırladım. Şimdi benim elimde de bir tane manuel user response'a dönüştüren metot var. Ben burada bu elimdeki döngüyü, yani list yapısını bir for each döngüsüne aldım.
Bu for each yapısının içerisinde şurada yukarıdaki şu metodu çağırdım. Bu metodu çağırdıktan sonra zaten bu metot bana user response DTO veriyordu. Ben her aldığım DTO'yu buradaki bu listeme ekledim. Ekledikten sonra zaten burada benim listem boştu. Burada benim listem doldu. Artık elimde full user response DTO'ları var. Daha sonra bunu return ettim. Şimdi gelelim buraya. Bunu burada return ettikten sonra arkadaşlar artık ben bunu buradan şuraya tak verebilirim. Arkadaşlar bu kadar. Elimdeki tüm bilgileri kullanıcıya user response DTO olarak vermiş oldum. Şimdilik başka bir sorun yoktur umarım. Tamamdır. Bunu da hallettiğimize göre şimdi controller katmanına gelelim. Arkadaşlar bu get mapping'i de yaptık. Şimdi ben buraya ekstra olarak bir şey vermedim. Hani ekstra olarak bir mapleme vermedim. Sorun yok arkadaşlar. İllaki bir mapleme vermenize gerek yok. Bu metot bu nasıl çalışacak? Şunu şu şekilde alayım. Şunu şu şekilde alayım. Sen gel şuraya. Arkadaşlar get mapping ile herhangi bir ekstra bir mapleme yapılmadan bu verilirse direkt bu metot çağrılmış olacak. Tamamdır. Create'i yaptık. Read'i yaptık. Şimdi update daha sonra delete. Arkadaşlar update'in iki türü var. Biri patch mapping. Ya bir dakika bu get mapping'de bir tane de şey yapalım. Pet variable falan filan yapalım. ID, pet variable ve neydi o? Request param ile de yapalım. Pardon aynen. Burayı bir yine şey yapacağım. Birazcık uzatacağım. Şimdi ne yapalım? Yine get mapping diyorum. Get mapping dedikten sonra eee, şöyle yapalım. ID ile get direkt ID ile pet variable ile yapalım önce. Buraya bir ID diyelim. Tamam. Buraya ID şuraya slash koymadık. Slash ID diyelim. Public diyorum. ID ile ne yapacağım? User response return edeceğim. Yine response entity diyorum. Response entity dedikten sonra user response DTO get user by ID diyelim. User'la ID'yi bana getir diyorum. Dedikten sonra sen şöyle açıl kapan. Şimdi arkadaşlar bu pet variable kullanımı pet variable olduğu zaman şuraya pet variable yazalım tamamdır. Pet variable olarak annotation'ını yazıp daha sonra buraya id'nin türü neyse data type'ını yazmanız lazım. Bu bir long to long yazıyorum. Buraya user id olarak yazıyorum ve bu da değişken ismi. Bunu bu şekilde yapıyorum. Hatta şurasını da şöyle bir user id olarak verelim. Tamamdır arkadaşlar. Bunu burada aldım. Şimdi bunun uzantısını size şu şekilde vereyim. Bu ne oluyor pet variable olduğu zaman slash işte burada atıyorum 3 oluyor veya 12 oluyor vesaire 5 oluyor. Bir user ID oluyor. Artık ne olduğunu ben şimdilik bilmiyorum. Ne oluyor? Bu kullanıcının girdiği ID'yi alıyor. Buradaki long'a yani şuradaki user ID'yi atamış oluyor. Atadıktan sonra ne olacak? Ben artık user response olarak onu return etmem gerekecek. Return diyorum. New diyelim. Şu şekilde oluşturalım. Metod oluşturacağım. User service nokta find user by id diye bir metod oluşturuyorum. Bunun içerisine şuradaki gelen parametreyi veriyorum. HTTP status kodu olarak da buraya yine 200 yollayalım. Nokta OK olarak 200'ü yolladım. Üzerine geliyorum. Yine ilk başta benim buradaki interface'imde metodumu oluşturdu. Implement kısmına geliyorum. Metodumu override ediyorum. Tamam buraya geldim. Geldikten sonra ne yapacağım? User'ımı bulacağım. User'ımı bulduktan sonra ne yapacağım? User'ımı bulacağım. User bulduktan sonra bunu response'a dönüştüreceğim ve frontend'e yollayacağım. User diyorum eşittir user repository nokta find by id. Şimdi arkadaşlar burada bakın find by id diye hazır bir metot var. Bu metot şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bakın bu optional olarak dönüyor. Yani optional şu demek oluyor. Yani null olma ihtimali var. Yani kullanıcı atıyorum 3 ID'sine sahip olan user istiyor. Ancak benim database'imde 3 ID'sine sahip olan user olmayabilir. O zaman ne yapmam gerekiyor? İşte benim bu kısmı exception'ı handle etmem gerekiyor. Şimdi burada option olarak veriyor. Ben buraya da şeyden gelen
user ID veriyorum parametreden gelen. User'ın olmama ihtimalini handle etmem gerekiyor. Yani o exception'ı veya o bulunmama ihtimalini handle etmem gerekiyor. Burada all else throw deyip exception'ı handle edebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. Sen gel şöyle. New bir runtime exception mı diyelim? Aynen bir runtime exception. Bunun içerisinde de şey diyelim. User not found diyelim. User bulunamadı. Yani user not found demiş olduk. Burası biraz kafanızı karıştırabilir. Yani bu kısa kullanım. Ancak ben şunu size şu şekilde göstereyim. Burada ne yapalım? Find by ID dedikten sonra ikinci kullanım şekli şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şurasının optional değil de yani burasını direkt optional oluşturalım. Optional user. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra if diyorum eğer bu user nokta is present yani mevcut ise var ise ne yapalım? Return bu user nokta get'ti sanırım aynen. Şimdi arkadaşlar bu optional ancak optional içerisindeki bu user'ı çekmek için get metodu var. Direkt bu kendi get metodunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde user return ediyor. Ancak tabii ben buraya return dedim ama ancak return değil çünkü bizim response'a dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde ben user'ı alabiliyorum. Şimdi ben burada ne yapacağım? User mapper nokta map user to user response. O zaman burada ne yapacağım? User nokta get metodunu tamamdır. Buraya verdikten sonra bunu burada return edebilirim. Diğer türlü zaten null olacak. Arkadaşlar şimdi burada ne yapmış olduk? Burayı bir özetleyeyim. Biraz hızlı geçtik burasını. Burası ne diyor? Kısa yolu zaten yukarıdaki yaptığım tavsiye yolu söylüyor da. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptık? Ben size kısaca bir özetleyeyim. Bana parametreden user ID geldi. Bu user ID ile user'ı bulacağım ve bunu kullanıcıya frontend tarafına yollayacağım. Yollarken de user response'a dönüştürüp yollayacağım. Bunun için ne yaptım? Database'den buradaki find by ID ile user'ı bulmaya çalıştım. Ancak database'de user'ın olmama ihtimaline karşılık burası optional olarak yani sarmalanmış bir şekilde user'ı verir. Yani user olabilir, olmayabilir gibi bir anlam çıkıyor buradan. Eğer user varsa user'ı bana işte varsa o zaman işlemlerim ona göre devam edeceğim. User yok ise ona göre devam edeceğim. Bu anlama geliyor. Şimdi user'ın olduğu durumu varsayıyorum. Eğer user var ise ben bu user'ı user.get metodu ile çekebiliyorum bu optional'ın içerisinden. User var ise ne yapacağım? Bunu artık response'a döndürmem gerekiyor. Benim zaten bir tane metodum vardı response için. Bu user get ile bu benim metodumu çağırıyorum. Bu bana bir user response DTO verecek. Bu user response DTO'yu da return ediyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde pet variable ile aynen pet variable ile get'i yapmış olduk. Aynısını bir de neydi diğeri? Request param ile yapalım. Arkadaşlar aynı mantık çalışıyor. Şu şekilde get user by ID param diyelim. Request param. Tamam, get user by ID request param. Bu da nasıl oluyor onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu şu şekilde olacak. User ID yazıyorum yine burada tamamdır. Bu nasıl oluyor? User burada normalde 12 yazıyordu. Burada artık 12 yazmıyor. Burada soru işareti user ID eşittir. Şu anda işte atıyorum 12 veya 1 gibisinden bir şey olacak. Artık burası pet variable değil. Request param olacak. Tamamdır. Burası request param oldu. Arkadaşlar geri kalan her şey aynı. Servis ve repository katmanı aynı. O yüzden oralara girmeyeceğim. Sadece yazım farkı, URL'deki yazım farkı. Eğer sen pet variable ile get yapmaya çalışırsan bu şekilde bir yazım çıkar URL'de. Eğer ki request param ile yapmaya çalışırsan bu şekilde bir şey olur. Şimdi bu da tamam. Create'i yaptık, read'i yaptık. Read'i 3 şekilde gösterdim. O da okey. Update ve delete. Artık update'e de geçelim. Update metodunda bir put bir de patch metodumuz var arkadaşlar. Put'ta yepyeni obje üretirken patch'te obje üretmiyorsun. Database'den aldığın obje üzerinde değişiklik yapıp onu geri database'e kayıt ediyorsun.
Put'ta ise yepyeni bir obje üretiyorsun. Şimdi hadi sizlerle birlikte onu yapalım. Önce put'u sonra patch'i yapalım. Şimdi ben burada put için yine put mapping'in annotation'ı var. Annotation kısmına ne yapalım? Şimdi arkadaşlar put yaparken şöyle bir şey var. Ben bir user update edeceğim. User'ın bir ID'siyle user'a ulaşmam gerekiyor. User'ın ID'siyle user'a ulaşmam gerekiyor. O yüzden ben buraya şöyle bir pet variable vereyim. Pet variable üzerinden ulaşayım. Pet variable üzerinden şu şekilde bir user ID veriyorum. User ID diyorum. Daha sonra public yine response entity diyorum. Bu sefer response entity'nin içerisinde string mesaj yollayacağım. Response entity string message. Ne yapacaktık? Update with update with put diyorum. Dedikten sonra buraya pet variable'ı vermem lazım. Pet variable long user ID diyorum. Şimdi arkadaşlar user ID'yi aldım ancak benim bir de request body'ye ihtiyacım var. Hani hangi bilgileri update edeceğim onu bilmiyorum. O yüzden bir de burada request body'ye ihtiyacım var. Ya da aslında request body olmadan da direkt başka bir pet variable'la veya request param ile de e, URL üzerinden bilgi yollayıp o ID'nin sadece o bilgisini setleyip geri kalan her şeyi null'da yapabilirsiniz. Ancak ben şimdilik burada add request body ile yine bir user request DTO user request DTO oluşturuyorum. Ne yapacağım şimdi? Yine return new diyelim. Burada yine metodumu oluşturacağım. Yine ben şimdi şuraya bir HTTP statüsten bir OK vereyim. Ben şuraya gel. Buraya ne yapıyoruz? User service nokta update with put diyorum. Metodumu oluşturuyorum. Bu metodun içerisine buradan gelen user ID'yi ve buradan gelen user request DTO'yu veriyorum. Üzerine geldim. Create metot diyorum. Burada abstract metodum oluştu. Daha sonra implement kısmına geliyorum. Metodumu override edeceğim. Tamamdır. Metodumu burada override ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu ID ile user'ı bulacağım. Arkadaşlar şuradaki aynı mantık olacak. Burada da ID ile user'ı bulmuştum. Aynı mantık. Şunu şuradan şuraya aldım. User ID ile bunu buldum. Şimdilik şurayı bir silelim. Benim şimdi string olarak bir mesaj yollamam gerekecek. Eğer kullanıcı elimde var ise ne yapacağım? Öncelikle yepyeni bir kullanıcı üreteceğim. Daha sonra o kullanıcının ID'sini setleyeceğim. En sonunda da o kullanıcıyı database'e geri kayıt edeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Yine user mapper aracılığıyla user mapper nokta map user request to user diyorum. Buradan gelen şu user request ile bir user ürettim. Bunu new user diye buraya verdim. Şimdi bu user request hatta bu metoda gidelim. Bakın arkadaşlar biz bu metotta metodun ID'sini setlemedik. ID'sini setlemeden ID'si null olan bir user yolladı bana. Ancak ben şimdi şurada servis kısmında elimde ID'si null olan user var ya. Ben şimdi ne yapacağım? Bu database'den gelen user için new user diyorum. New user nokta set ID. Set ID'yi işte bu database'den gelen bu user'ın ID'si yapmam gerekiyor. User nokta get user ID. Şimdi get ile user'ın kendisine, objesine ulaşıyorduk. Optional yapıdan çekip alıyorduk. Buradan ID'sini almış oldum. Arkadaşlar burada bunu yaptıktan sonra bunu artık ne yapacağım? Database'e geri kayıt edeceğim. User repository nokta save user ve elimde de entity olarak işte bu user entity'yi buraya veriyorum. Verdikten sonra tamamdır. İşlemim tamamdır. Eğer öyleyse return user updated successfully diyorum. Yani user başarıyla
User başarıyla update edildi diyorum. Diğer türlü ne olsun? User not found. Çünkü eğer user var ise buraya gelecek, diğer türlü user not found yazayım. Tamamdır. Diğer türlü user bulunamadı diye frontend'e bilgiyi yollamış olduk. Tamamdır arkadaşlar. Put ile bu şekilde put'un mantığını bir kere daha özetlemeye çalışıyorum. Database'den kullanıcıyı buldum. Eğer kullanıcı var ise dedim, gittim yepyeni bir user ürettim. Burası çok önemli. Put'ta yepyeni bir user üretiyorsun. Ve o user'ın hangi field'lardan oluşmasını istiyorsan o field'ları oluşturabiliyorsun. Benim video şu an çok uzun olduğu için ben Put'ta yeni bir DTO, yeni bir response oluşturmayacağım. Siz burada 4 field değil de 2 field, 3 field'da bir DTO olduğunu farz edin. Request DTO olduğunu farz edin. Ona göre düşünebilirsiniz. Yepyeni bir user ürettim. Bu ürettiğim user'ın ID'sini setledim. ID'sini database'imden gelen ID yaptım. Daha sonra onu database'e geri kaydettim. Bu durumda ne oldu? Hangi request DTO'dan obje oluşturduysam oradaki field'lar kadar field'ı olan yepyeni bir objeyi database'e kaydetmiş oldum. Ancak bu database'deki objenin ID'si eski ID olmuş oldu. Yani umarım anlatabilmişimdir. Biraz eksik kaldı gibi hissediyorum ama umarım anlatabilmişimdir. Şimdi controller katmanına gidelim. Bu metodumuz da tamam. Bu metodun şeyini de yazalım şuraya da. Set variable ile yapmıştık. Bu request param. Sen şuraya şu şekilde gel. Bu da ne olacak? User ID. Sen şu şekilde yine 12 olarak kalmış olsun. Tamamdır. Bir de bunun aynısını patch mapping ile yapalım. Patch mapping yine pet variable olsun. Burası patch olacak. Patch mapping pet variable ile olsun. Metodun update with patch diyorum. Tamam, bunu yaptıktan sonra bunun artık metodunu değiştirmemiz gerekiyor. Patch diyorum. Patch dedik. Üzerine geliyorum. Metot create diyorum. Abstract metodumu oluşturdum. Şimdi bu metodumu yine override edeceğim. Okey, buraya geldim. Şimdi arkadaşlar bunu yine alıyorum buradan. Bunu buradan aldım. Hatta pardon. Bunu şu şekilde şuradan aldım. Sen şuraya şöyle bir gel. Bunu buraya koydum. Ancak artık ben yepyeni bir obje üretmeyeceğim. Bakın ben burada böyle bir şey yapmıştım ya. Ben yepyeni bir obje üretmeyeceğim. Ben ne yapacağım? Database'den gelen obje üzerine işlem yapacağım ve o objeyi kayıt edeceğim. Ve istediğim kadar bilgisini update edip kayıt edeceğim. Şimdi bu durumda sen şöyle bir git. Benim elimde şu anda bir user var. User nokta get diyorum, nokta set diyorum. Artık neyini değiştirelim? Burada sadece e-mailini update edelim. Benim buradaki DTO'nun içerisinde sadece e-mail olduğunu varsayıyorum. Sadece e-mailini update edeceğim. O zaman ne yapıyorum? User request DTO nokta get email. Tamam, bunu buraya kayıt ettim. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra buraya ne yapacağım? Geri user nokta get find by id. Bunu yaptıktan sonra tamamdır. Arkadaşlar burada yeni bir user oluşturmayacağız. Yeni bir user oluşturmak yerine şu sarmalamadan çıkaracağım. Ben burada get yapıyorum ya sürekli. Get'ten kurtaracağım bunu. Şu şekilde yapalım. User eşittir. User 1 eşittir diyelim. User nokta get diyorum. Tamamdır. Bunu bakın arkadaşlar, ben burada yepyeni bir user üretmedim. Bakın. Burada yepyeni bir user ürettim. Bu ürettiğimi nereden biliyorum? Bakın burada new dedim, yeni bir user ürettim. Ancak ben şu anda burada yeni bir user üretmedim. Database'deki user'ımın olduğunu kontrol ettim. Ettikten sonra ne yaptım? Bu user'ımı burada bir değişkene atadım. Şimdi şurada ne yapıyorum? User 1'i bu şekilde e-mailini setledim. E-mailini setledikten sonra artık bu user 1'i buraya veriyorum. Normalde get yapıyordum. Orası kafanızı karıştırmasın diye. Bu şekilde yaptım. Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Patch ile olan kısmı da, patch ile olan da yeni bir obje üretmiyorsunuz. Database'den o objeyi buluyorsunuz. Eğer o obje var ise o objeyi optional'dan çıkardım.
Çıkardıktan sonra o objenin hangi field'larını update edeceksem onları update ettim. Normalde dediğim gibi başka bir request DT oluşturursunuz. O request'teki DTO'ları tek tek oluşturursunuz. Ancak ben onu yapmadım. Sadece bir tanesini update ettim. Geri kalan kısmı aynı. Onu yaptıktan sonra bunu artık database'e geri kayıt ettim. Arkadaşlar patch de bu şekilde olsun. En son delete'i de yapalım. Videoyu sonlandıralım. Çok uzun bir video oldu. Ben bu kadar planlamıyordum ancak anlattıkça daha da uzuyor. Şurayı da şu şekilde bir şey yapalım. Tamam. Bu da artı zaten şöyle yapalım. Artı bu zaten patch ile olacak. Tamamdır. Şimdi bir de delete yapacağız. Yani delete mapping. Delete bir de ID ile yapalım. Ee, Yine pet variable olsun. User ID public. Heh. Yine şu şekilde string olarak kullanıcı silindi gibisinden diyelim. Delete by ID diyorum. Burası yine pet variable. Pet variable long user ID dedikten sonra ne yapacağım? Yine return yine new yapalım. Response entity. Burada yine string yollayacağız. O yüzden yine metodumuzu yazabiliriz. User service nokta delete by ID diyorum. Buna yukarıdan gelen şu user ID veriyorum. Virgül HTTP statüsü olarak da yine OK vereceğim. Artık istediğinizi verebilirsiniz siz. Pardon. Nokta OK diyorum. Dedikten sonra OK. Şimdi üzerine gel. Yine metodu create et. Gel buraya. Yine implement edelim. Arkadaşlar şimdi burada da yine user'ın olup olmadığını kontrol etmemiz gerekecek. Neden? Şimdi database'de olmayan user'ı sen silemezsin. Database'de olmayan user'ı silemeyeceğin için. Burada ben user'ı buldum. Bulduktan sonra ne yaparım? Artık bu user'ı silebilirim. User repository nokta delete by ID zaten hazır data.jp'nin metodu var. Onu kullanabilirsiniz. Daha sonra return user pardon user deleted successfully diyorum. Tamamdır. Bunu da böyle yaptıktan sonra diğer türlü zaten user bulunamadı diyecek. Bunu da böyle yaptıktan sonra controller katmanında create metotlarının hepsini göstermiş oldum. Tamam pet variable user 12 tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu sizlere hızlıca Postman'de göstereyim. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Burada yeni bir collection oluşturalım. Collection'ın içerisinde bu bayağı kastı bilgisayar. Şimdi collection oluşturacağız. Collection'ın içerisinde buradaki metotlarımızı sırasıyla oluşturmamız gerekiyor. Ama bir dakika. Biz şeyi yapmadık. Application Properties kısmını yapmadık. Arkadaşlar şimdi Application Properties kısmını yapmadık. Ben size şunu göstereyim. Aynen şuraya hazırlamıştım ancak bunu unuttum. Şimdi biz Data.jp'yi kullanacağız ve H2 Database'i kullanacağız arkadaşlar. H2 Database'i kullanabilmemiz için Application Properties kısmında bir kısım ayarları yapmamız gerekiyor. Bu ayarları Google'dan veya ChatGPT'den çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben ChatGPT'ye yazmıştım. ChatGPT'de burada bu şekilde yazmıştım. Şimdi şunları şuradan alayım. Hatta şu optional olanları da alayım. Hepsini alayım şuradan. Direkt şuraya yapıştırayım. Şimdi burayı benim projemin lokasyonu yapmam gerekiyor. Projemin lokasyonu burası. Sen şuradan şuraya gel. Tamam. Umarım doğrudur. Umarım bir sorun yoktur diyelim. Şimdilik onu şekilde yaptım. Şifresi de AS olsun.
Bunu yaptıktan sonra şimdi şu ana kadar yazdığımız uygulamayı hiç çalıştırmadık. Bakalım çalıştıralım, uygulama çalışacak mı? Belki exception da verebilir. Onu hiç şey yapmadım. Umarım exception vermez. Ve evet, exception. Çok güzel. Şeyden dolayı mı ya? Arkadaşlar burada sanırım şundan dolayı e, table name'e ne diyelim? Users. Şimdi arkadaşlar user bir keyword olarak sanırım şeyde tutuluyor. H2 database'de sanırım ondan kaynaklı. O yüzden buranın table ismini yani database'de oluşturulacak tablonun ismini users oluşturdum. Bakalım bu sefer olacak mı? Yani create user table diyor, ondan dolayı olabilir. Tamam, şu anda bir sorun yok gibi. Şu anda uygulama exceptions'ız çalıştı. Buralar neydi? Umarım bir sorun olmaz. Şimdi controller katmanına gelelim. Controller katmanından şunu ben bir alayım. Neredesin Postman? Uzun zamandır da yani yaklaşık bir yıldır neredeyse Postman kullanmıyorum. Sen şunu şuraya yapıştır. Benim save metodu ne oluyordu? Bir request body alıyordu arkadaşlar. Benim bir request body oluşturmam gerekiyor. Request body olarak da şu 4 field'dan oluşturmam gerekiyor. Buraya body kısmına geliyorum. Raw oluşturacağım. Arkadaşlar bu kısmı benim JSON olarak vermem gerekiyor. JSON key value olarak çalışıyordu. Ben buraya key value olarak onları oluşturmam gerekecek. Ee, Key olarak ne vardı? First name, dakika. Niye böyle oluyor ya? İlginç. Virgül. Arkadaşlar bu kısımları JSON olarak oluşturmamız gerekiyor. Ben şöyle bir hızlıca oluşturayım. Ee, First name, bu last name olacak. Password ve e-mail. Şimdi Caner kısmının soy ismi Ünal. Şifre kısmına 123. Password kısmına caner@123.com olsun. Tamamdır. Arkadaşlar bunu bu şekilde yaptıktan sonra send dediğim zaman umarım bir sorun olmaz. Haydi bismillah diyoruz. Ve bad request aldık. Neden? Arkadaşlar neden bad request aldı? Söyleyeyim. Burada get dedik. Şimdi bizim burada oluşturduğumuz kısımda biz buraya ne yazmıştık? Post yazmıştık. O zaman benim de burada bunu yollarken şuradaki bu postu seçmem gerekiyor. Zaten get ile body yollamıyoruz şu anda. Şimdi yolladığım zaman bakın 200 OK oldu ve response entity olarak Caner Ünal ve benim e-mail adresim verdi. Ben burada ne yapmıştım? Bakın response entity oluşturmuştum. Pardon. Response DT'yi oluşturmuştum. Response entity'nin içerisine response DTO'yu koymuştum. Benim response DTO'mda neler vardı? İsim, soyisim ve mail adresim vardı. Bakın ne oldu? 4 field verdim. Benim database'ime kayıt etti. Kayıt ettikten sonra bana Caner 123 ve isim soyismimi verdi. Arkadaşlar save metodu çalışıyor. Bu arada şeye bir bakalım. H2 database'de size göstereyim arkadaşlar da. Application Properties H2 Console şurada çalışıyor.
Tamam. Şuraya AS deyip neden? Şurayı şey yapacağız. File. H2 file. Bir dakika. File değil de direkt şunu şey yapsam oluyor mu ki? Buraya AS desem tamamdır. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim burada tablom oluşmuş. Şunu şu şekilde yaptığım zaman bakın user ID olarak bir vermiş, e-mail olarak Caner, işte isim, soy isim ve bakın password'um da burada. Yani H2 database'e de bunu kayıt etmiş. İyi güzel şu anda bir sorun yok gibi. Post metodumuz güzel çalışıyor. Devam edelim diğer endpoint'lerimizi de kontrol edelim. Daha sonra uygulamamızı sonlandıralım. Bir de ne yapacağız? Tüm user'ları o zaman şöyle bir iki tane daha oluşturalım ki o şekilde getirelim. Postman'e gidiyorum yine. Buraya ben bir iki tane daha oluşturayım. Bu sefer ne olsun? Caner 2 olsun ya da Caner 2 olsun. Send. Neden olmadı? Evet, çok güzel. Neden olmadı arkadaşlar? Biz ne demiştik? E-mail kısmına unique olma şartı koymuştuk. Çok güzel. Burası iyi oldu. Hatırlarsanız biz şuraya e-mail kısmına unique olması şartını koymuştuk. O yüzden olmadı. Ben şimdi bu e-mail kısmına 1 2 3 yerine 4 verirsem 1 2 tam direkt 4 verdim. Send dediğim zaman bu sefer düzgün çalışıyor. Bu kısımda iyi güzel. Orası da oldu. Bir tane daha oluşturalım. Bu da 3 olsun. Burası da Ünal 3 olsun. Tamam. Yine send diyorum. 3 tane benim şeyimi oluşturdum. Şimdi database'ime tekrar gideyim. Kontrol edeyim. Yine ben bunu run ettiğim zaman 3 user'ım da burada gözüküyor. Okey tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hepsini getireceğim. API user ve get metodunu kullandığım zaman get mapping yaptığım zaman benim 3 user'ımı da aşağıda görmem gerekiyor. Aynen 3 user'ımı da burada görebiliyorum. Güzel. Şimdilik iyi gidiyoruz. Umarım diğerlerinde de herhangi bir hatamız olmaz. Şimdi geliyorum. Neredesin? User controller. Bunu da kontrol ettik. Get mapping user by ID ile kontrol edeceğiz. Gel buraya. Sen şuraya gel. Hangisini getirelim? 3 nolu user'ı getirelim. Caner 3'ü getirelim. Sen şuraya gel. Send dediğim zaman gel. Pardon, neden böyle oldu? Send diyoruz. Dediğimiz zaman ilginç. Demek ki ID olarak diğerini şey yapmış. İlginç. Şimdi ID kısımlarını göremiyorum. Bir dakika şuradan bakalım. O 1, 3, 4. Arkadaşlar unique olarak e-mail'den dolayı bir kayıt edememiştik ya. Sanırım orada da yine bir ID generate etmiş. O yüzden bakın 3 nolu ID'li user'ı getirmeye çalıştığım zaman bana buradaki bilgileri getiriyor. Aslında doğru getirmiş. O yüzden şuraya ben şöyle bir 3 diyelim. Hatta 4 dersem o zaman şunu getirecek. Şöyle 4 diyelim. 4 dediğimiz zaman Caner 3, Ünal aynen bunu getiriyor. Caner 3, Ünal tamam. Doğru çalışıyor. Bir sorun yok şimdilik. Devam diğerlerini de hızlıca bir kontrol edelim. Get mapping'imiz de çalışıyor. Ha, bir de bunu şeyle yapıyorduk. User ID request param ile yapacaktık. Bir de bunu request param ile kontrol edelim. Bu pet variable ile olandı. Bir de request param ile yine bu sefer hangisini getirin? Bir olanı getir diyelim. Getir dediğimiz zaman burada bir sorun oldu. Neden sorun oldu? Hepsini getirmemesi gerekiyor. User basın neden böyle oldu? Dersek bu request param ile neden çalışmıyor? User ID user. Ha,
Arkadaşlar biz buraya user ID koymuşuz. Bu şekilde olacak. Şimdi tamam, doğru. Arkadaşlar biz buraya şimdi user ID'yi koyduk. Ondan dolayı ben şimdi şu şekilde oluyor. Sen şuraya da gel, şöyle user ID tamamdır. Şimdi benim URL'im nasıl ilerliyor? Localhost 8080, daha sonra API, daha sonra user, daha sonra benim şuradaki pad'im çalışıyor. User ID, daha sonra request param çalışıyor. Request param da benim buradaki request param oluyor. User ID eşittir 12 ise tamamdır. Şu an oldu, çalıştırınca düzgün oldu. Hatta bu sefer 1 diyelim. 1 dediğimiz zaman ilk oluşturduğumuz user'ımıza ulaşmış olduk. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Put mapping. Okey, güzel. Sen şu şekilde gel. Seni bir kopyaladım. Sen yine şu şekilde gel şuraya. Seni 3 yapalım. Bizim burada body göndermemiz gerekecek. Body, bunu şu şekilde put yapıyorum. Buralar dikkat önemli arkadaşlar. Mutlaka put yapın. Tamam. Şimdi buraya ne yapalım? Raw olarak. Şimdi bizim 3 nolu ID'ye sahip olan kullanıcımızın bilgileri nelerdi? 3 nolu ID'ye sahip kullanıcımızın bilgileri şurası 4 olmuş. Burayı 4 değil de Ünal yapalım. O şekilde Ünal yapalım. O şekilde kayıt edelim. Hatta bunu 2 defa test etmek istiyorum. Size 2 defa o kısmı göstermek istiyorum. Burasını 4 Ünal olarak yapalım. Neden olmadın sen? Tamam. JSON. Pardon. Burası body kısmı, sonucun gösterildiği yer. Şimdi sen şuraya şöyle bir gel. Sen şuraya Ünal yazalım. Tamam. Ünal yazalım. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Ben burada şifreyi yollamadım. Hatta şifre yollamayacağım. Şimdi şifre kısmını biz null olarak göreceğiz. Ona dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi send diyorum. Send user updated successfully. Şimdi ben burayı tekrar run ediyorum. Bakın burayı null olarak gördük. Neden böyle oldu? Şimdi ben put metodunda yeni bir obje ürettiğim için objenin field'larını sıfırdan setliyorum. Sıfırdan setlerken ben burada password'u yollamadım. Password'u yollamadığım için kullanıcının password kısmı null olarak setlendi. Database'deki password'u almadı. Ancak ben bunu put yerine patch mapping olarak kullansaydım, yani şuradaki şu patch mapping ile kullansaydım, ki şimdi patch mapping ile kullanalım. Patch mapping ile kullansaydım bu sefer öyle bir sorunum olmayacaktı. Bu sefer şunu yapalım. Şunu kayıt edelim ve görelim. Patch mapping ile yine request DTO ile yollayacağız. Yine bir dakika. Kafam karıştı bir an. Sen şuraya gel. Seni biz bir patch mapping yapalım. 3 değil, bu sefer 4 nolu olsun. Hatırlarsanız biz patch mapping'de servis katmanında burada sadece neyini update etmiştik? Sadece e-mail kısmını update etmiştik. Geri kalanlarını update etmemiştik. O yüzden ben şurada şunları siliyorum. Sadece e-mail kısmını Caner değil de değiştirelim. Ee, Patch deneme. Patch deneme. Tamam. Bu şekilde bir şey olsun. Çok da önemli bir şey değil. Bu şekilde bir olsun. Bunu yaptıktan sonra send diyorum. Send dedikten sonra user updated successfully dedi. Daha sonra ne yapıyorum? Geliyorum database'imden tekrar kontrol ediyorum. Run ettiğim zaman bakın arkadaşlar burayı değiştirdi. Ancak diğer kısımlarını değiştirmedi. Patch'te ne yapıyor? Database'den kullanıcıyı getiriyor. Database'den kullanıcıyı getiriyor ve o kullanıcının ilgili istenilen field'larını update ediyor ve onu database'e geri kayıt ediyor. Put'ta ise ne yapıyor? Database'den kullanıcıyı buluyor. Var mı yok mu önce onu kontrol ediyor. Buluyor. Bulduktan sonra yepyeni bir obje üretiyor. Yepyeni bir user üretiyor. O user'ın ID'sini yeni üretilen user'a atıyor ve user'ı database'e geri kayıt ediyor. Kayıt ederken eğer sen user'ın herhangi bir field'ını update etmezsen, setlemezsen o kısmı null olarak veya boş olarak veya artık default bir field değeriyle atıyor. Buna dikkat arkadaşlar. O kısmı da yapmış olduk. Update'in putunu da patch'ini de gösterdim.
Şimdi ne yapıyoruz? En son sanırım delete'imiz kaldı. Delete'i de yapalım. Nerede controller'ımız? User controller en son delete kaldı. Gel buraya. Ben de şuradan şunu delete seçelim. Hangisini silelim? 3 nolu. Şu null olanı silelim. Neredeydi? Şu null olan elemanı silelim şu aradan. Burada body göndermemiz gerekmiyor. Delete diyorum. Send diyorum. User deleted successfully dedi. Gidelim gerçekten de silinmiş mi? Evet, user'ımız başarıyla silinmiş. Of. Arkadaşlar video baya uzun oldu. Yani 2 saatten uzun bir video oldu. Ancak CRUD işlemlerinin hepsini yapabildik. Biliyorum çok hızlı anlattım. Bazı yerleri açıklayamamış, üstünkörü geçmiş olabilirim. O konuda artık affınıza sığınıyorum. Ancak olabildiğince anlatmaya, göstermeye çalıştım. Umarım bu video sizler için sıkıcı olmaz. Umarım faydalı olur diyelim. Arkadaşlar bu video şimdilik bu kadar olsun. Baya yoruldum ve daha bu videoyu editlemem gerekiyor. Sizlerden kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.